Herkese merhaba. Size bir soru. Hizmet alacağınız hastaneyi hangi kriterlere göre seçersiniz? Hastane seçiminde önemli olan nedir? Hastane seçimine odaklandık çünkü hastane seçimiyle ilgili yapılmış araştırmalar var. Ancak seçim kriterleri diğer hizmet sektörleri için de geçerli. Örneğin diyaliz hizmetleri, ağız diş sağlığı hizmetleri. Hazırsanız başlayalım. Dünyada ve Türkiye'de hastaların hasta tercihiyle ilgili yapılmış araştırmalar var. Araştırmacılar hastaların hangi kriterlere göre hastane seçtiğini araştırmışlar. Gelin bu kriterleri birlikte inceleyelim. Hastanenin hastanın evine yakın konumda olması, kolay ulaşılması önemli bir etken. Ancak dünya genelinde ulaşım araçları gelişti. Ulaşım kolaylaştı, sağlık turizmi gelişti, yaygınlaştı. Hastalar özellikle tedavisi güç durumlarda ya da uzmanlık gerektiren hastalıklarda mesafeyi dikkate almıyor. Gerekli olduğunda sağlık turizmi kapsamında uluslararası seyahat ediyor. Türkiye'de yapılan araştırmalarda Türk hastalarda hastane konumu ilk sıralarda yer alırken yabancı hastalarda hastane seçiminde etkisi yok. Sağlık hizmetinin maliyeti ve ücreti de önemli. Hastaların ilgili hastane için sosyal güvencesinin bulunup bulunmaması da önemli. Bu da özellikle Türk hastaların özel hastane, kamu hastanesi, üniversite hastanesi seçiminde etkili oluyor. Hastanede uzman hekimlerin varlığı da etkili. Hastanenin sadece uzman hekimleri istihdam etmesi de yeterli değil. Ayrıca bunların da hastalara duyurulması önemli. Hastane ile ilgili önceki deneyimler de önemli. Hasta, ailesi ya da arkadaşı hastaneden daha önce hizmet almış, memnun kalmış, tavsiye ediyor. Bu da seçimi etkiliyor. Bunların yanında fiziksel görünüm, temizlik, hastanın doktorunun önerisi, randevu alma süresi, hastanenin modern ekipmanlara sahip olması, çalışanların nezaketi ve davranışları da hastane seçiminde etkili. Toplumun hastane hakkındaki düşünceleri ve algısı da hasta sadakatini etkiliyor. Hastanenin imajı, hastanenin bilinirliği, hastane hakkında toplumda olumlu algılar olması da hastane seçimini etkiliyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar algılanan hizmet kalitesinin ve hastanenin akreditasyon belgesinin de etkili olduğunu göstermiş. Algılanan hizmet kalitesi ve akreditasyon hastanenin imajını ve prestijini de olumlu etkiliyor. Algılanan hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve akreditasyon hasta memnuniyetini artırıyor. Hastanın hastaneyi tekrar tercih etmesine neden oluyor. Bu konuda Türkiye'de yapılmış bir araştırmadan örnekler vereceğim. Araştırmayı videonun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Algılanan hizmet kalitesi Türk hastaların hastane seçiminde 3. sırada, yabancı hastaların, ülke dışından gelen hastaların hastane seçiminde 1. sırada yer alıyor. Hastanenin uluslararası akreditasyon belgesine sahip olması Türk hastaların hastane seçiminde 9. sırada, yabancı hastaların hastane seçiminde 6. sırada yer almış. Algılanan hizmet kalitesi ve akreditasyon belgesi arasındaki bu fark dikkat çekiyor. Bu sonuç akreditasyon belgesi hakkında hastaların yeterince bilgi sahibi olmadıklarını gösteriyor. 10 yıl öncesine kadar yapılan çalışmalarda hizmet kalitesi ve akreditasyon listede yer almıyordu. Hastane tercihinde algılanan kalitenin ve akreditasyonun etkisinin yıllar içinde belirgin şekilde arttığı görülüyor. Bu sonuçlar sağlık kurumları için önemli. Türk ve yabancı hastaların hastanelerin akreditasyon belgesine sahip olmaları ve kalite konusuna önem vermeye başladıklarını gösteriyor. Buna uygun stratejiler geliştirilmeli. Kalite ve akreditasyon standartlarına tam uyum sağlamak hedeflenmeli. Özellikle sağlık turizmi hedefleyen hastaneler için akreditasyon ülke dışından gelen hastaların çekilmesi için çok önemli. Sonraki bölümlerde hastalar sağlık hizmetinin kalitesine karar verebilir mi? Algılanan hizmet kalitesi nedir? Sağlıkta akreditasyon nedir? Bu konuları inceleyeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.